Bir toplumu ayakta tutan şey nedir? Kan bağı mı? Aynı dili konuşmak mı? Aynı topraklarda yaşamak mı? Yoksa insanların birbirlerine duyduğu güven mi? Yüzyıllardır Anadolu'nun dört bir yanında, köylerde, kasabalarda ve dergahlarda bir kapı açılır. O kapıdan içeri giren insanlar, zengin ya da fakir olarak değil, büyük ya da küçük olarak değil, Hakk'ın huzurunda eşit canlar olarak otururlar. İşte o kapının adı Cem'dir. Alevi Bektaşi yolunda Cem, yalnızca insanların bir araya geldiği bir toplantı değildir. Yalnızca bir ibadet de değildir. Cem, birliktir, paylaşmaktır, kardeşliktir, rızalıktır ve insanın önce kendi vicdanıyla hesaplaşmasıdır. Bugün milyonlarca insan Cem kelimesini duymuştur. Fakat onun gerçek anlamını bilenlerin sayısı çok azdır. Kimileri onu yalnızca bir ibadet olarak görür. Kimileri ise sadece bir gelenek olduğunu düşünür. Oysa Cem, Alevi Bektaşi yolunda toplumun yeniden kendisini inşa ettiği en önemli erkandır. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinde insan tek başına olgunlaşamaz. İnsan, insanla olgunlaşır. İşte bu yüzden 4 kapı 40 makam öğretisini yaşayan canlar belirli zamanlarda bir araya gelir. Sadece dua etmek için değil, birbirlerinin gönlünü almak için, birbirleriyle helalleşmek için, birliklerini güçlendirmek için ve Hakk'ın huzurunda eşit olduklarını hatırlamak için. Fakat Cem'in kökeni yalnızca Anadolu'ya dayanmaz. Alevi Bektaşi geleneğinde bu erkanın manevi temeli Kırklar Cem'i anlatısıyla açıklanır. Bu anlatı tarihsel bir olaydan çok, inanç dünyasında birlik, paylaşım ve eşitliğin sembolü olarak kabul edilir. Rivayete göre Hazreti Muhammed Kırklar Meclisi'ne kabul edilir. Orada bulunan canlar arasında hiç kimse kendisini diğerinden üstün görmez. Lokma paylaşılır. Aynı tas elden ele dolaşır ve herkes aynı hakikatin bir parçası olduğunu idrak eder. İşte Alevi Bektaşi yolunda Cem'in ruhu da bu anlayış üzerine kurulmuştur. Hiç kimsenin diğerinden üstün olmadığı, herkesin aynı meydanda, aynı sorumluluğu taşıdığı bir kardeşlik meydanı. Fakat bu meydana herkes istediği gibi giremez. Çünkü Cem'e gelmeden önce yerine getirilmesi gereken en önemli şart vardır. O şartın adı rızalıktır. Alevi Bektaşi yolunda belki de en önemli kavramlardan biridir. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin öğretisine göre gönlü kırılmış bir insanın duasını almadan hak yolunda ilerlemek mümkün değildir. İşte bu yüzden Cem başlamadan önce canlar birbirlerine döner. Eğer aralarında bir kırgınlık, bir haksızlık ya da çözülememiş bir mesele varsa önce bunlar konuşulur. Amaç kimseyi yargılamak değildir. Amaç kırılan gönülleri onarmaktır. Çünkü Alevi Bektaşi yolunda hak ile kul arasındaki bağ kadar kul ile kul arasındaki bağ da kutsaldır. İşte bu yüzden bir insanın gönlünü kazanmak en büyük ibadetlerden biri olarak görülür. Rızalık alındıktan sonra meydan artık hazırdır. Fakat bu meydan sıradan bir toplantı yeri değildir. Bu meydan hak meydanıdır ve bu meydana giren herkes dışarıdaki unvanlarını, zenginliğini, makamını ve dünya ile ilgili bütün ayrıcalıklarını dışarıda bırakır. İçeriye yalnızca bir can olarak girer. İşte bu yüzden Cem'de herkes eşittir. Hiç kimse bir diğerinden üstün değildir. Bu eşitlik anlayışı yüzyıllardır Alevi Bektaşi yolunun en güçlü ilkelerinden biri olmuştur. Meydanda yerler alındıktan sonra bir başka önemli kavram karşımıza çıkar. İkrar. İkrar sadece söz vermek değildir. İkrar, insanın kendi vicdanı önünde verdiği sözdür. Bu yolun değerlerine bağlı kalacağına, doğruluktan ayrılmayacağına, kul hakkı yemeyeceğine ve güzel ahlakla yaşamaya çalışacağına dair verdiği sözdür.
Çünkü Alevi Bektaşi yolunda yol zorla yürünmez. Gönül rızasıyla yürünür. İşte ikrarın anlamı da budur. Bu yola kendi iradesiyle girmek ve verdiği söze sadık kalmaktır. Fakat bu yol tek başına yürünecek bir yol değildir. İşte burada bir başka önemli kurum ortaya çıkar. Musahiplik. Musahiplik, kelime anlamıyla yol kardeşliğidir. Fakat bundan çok daha derin bir anlam taşır. İki aile, iki insan hayat boyunca birbirlerinin maddi ve manevi sorumluluğunu paylaşacaklarına söz verir. Sevinçte birlikte olurlar. Acıda birlikte olurlar. İhtiyaç olduğunda birbirlerinin yanında dururlar. İşte bu yüzden musahiplik yalnızca bir dostluk değildir. Ömür boyu süren bir kardeşlik bağıdır. Alevi Bektaşi yolunda toplumun dayanışmasını güçlendiren en önemli kurumlardan biri olarak kabul edilir ve ardından meydanda derin bir sessizlik oluşur. Çünkü şimdi canlar hak meydanında kendi vicdanlarıyla baş başadır. İşte bu an dara durmak olarak bilinir. Dar, insanın kendisini sorguladığı yerdir. Bugün yaptıklarını, söylediklerini, kırdığı gönülleri ve işlediği hataları düşünme anıdır. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinde en büyük mahkeme insanın kendi vicdanıdır. İşte Cem'in en güçlü yönlerinden biri de budur. Başkalarını yargılamak yerine önce insanın kendisini sorgulamasını öğretir. Fakat Cem yalnızca sözlerden oluşmaz. Bir süre sonra meydanda sazın sesi yükselmeye başlar ve o sesi Alevi Bektaşi yolunun hafızasını taşıyan kişi yaşatır. Onun adı Zakir'dir. Alevi Bektaşi yolunda yalnızca saz çalan kişi değildir. O, yolun hafızasını taşıyan kişidir. Asırlardır dilden dile aktarılan nefesleri, deyişleri ve dua zimamları bağlamasının telleriyle meydana taşır. Çünkü Alevi Bektaşi geleneğinde söz yalnızca okunmaz, gönülden gönüle aktarılır. Bağlamanın sesi yükseldikçe meydandaki sessizlik başka bir anlam kazanır. Canlar yalnızca kulaklarıyla değil, kalpleriyle de dinlemeye başlar. Ve işte Cem'in en çok bilinen erkanlarından biri başlar. Semah. Semah, dışarıdan bakanlar için bir dönüş gibi görünebilir. Fakat Alevi Bektaşi yolunda semah bir gösteri değildir, bir dans değildir. Semah bir ibadettir, bir duadır. İnsanın hakka yönelişini, kainattaki düzenle uyumunu ve canların birlik içinde oluşunu simgeleyen kutsal bir erkandır. Kadın ve erkek aynı meydanda yan yana semah döner. Bu birliktelik, Alevi Bektaşi öğretisinde insanın özde eşit kabul edilmesinin de sembollerinden biridir. Semah tamamlandıktan sonra lokmalar meydana getirilir. Fakat lokma yalnızca yemek değildir. Lokma paylaşmaktır, şükretmektir. Hiç kimsenin aç kalmaması gerektiğini hatırlamaktır. Aynı lokmayı paylaşan insanlar, aynı gönlü de paylaşırlar. İşte bu yüzden lokma, Cem'in en önemli erkanlarından biri olarak kabul edilir. Fakat bütün bunların düzen içinde yürüyebilmesi için herkesin bir görevi vardır. İşte bu görevlerin tamamına 12 hizmet denir. Dede, erkanı yürütür. Rehber, yol gösterir. Gözcü, meydanın düzenini sağlar. Çeracı, ışığı uyandırır. Zakir, nefesleri ve deyişleri seslendirir. Süpürgeci, meydanın temizliğini simgeler. Sakacı, suyu ve paylaşımı temsil eder. Lokmacı, lokmaların adaletle dağıtılmasını sağlar. Peyik, canları erkana davet eder. Kapıcı, meydanın düzenini korur. Bekçi, hizmetin güvenliğini gözetir. Farklı ocaklarda ve yörelerde bu hizmetlerin adlarında ya da dağılımında bazı farklılıklar görülebilir. Ancak değişmeyen tek şey, bu hizmetlerin hiçbirinin diğerinden üstün görülmemesidir. Çünkü Alevi Bektaşi yolunda hizmet,
makam değildir, sorumluluktur. Ve her hizmet insana tevazuyu öğretir. Belki de Cem Erkan'ın en büyük sırrı da burada saklıdır. Burada kimse başkalarından üstün olmak için bulunmaz. Herkes daha iyi bir insan olabilmek için meydandadır. İşte bu yüzden Cem Erkan'ı yalnızca bir ibadet değildir, bir okul gibidir. İnsana doğruluğu öğretir, merhameti öğretir, paylaşmayı öğretir, kardeşliği öğretir ve en önemlisi insanın önce kendi vicdanıyla yüzleşmesini öğretir. 8 asır önce Hacı Bektaş Veli'nin insanı merkeze alan öğretisi bugün hala Cem meydanlarında yaşamaya devam ediyorsa, bunun sebebi yalnızca gelenek değildir. Bu erkanın insanı daha adaletli, daha merhametli ve daha vicdanlı olmaya çağırmasıdır. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin yolunda hakka giden yol önce insanın gönlünden geçer. Ve belki de Cem Erkan'ın en büyük öğretisi şudur: bir insanın gönlünü kazanmak en büyük ibadetlerden biridir.